Keymo kanalından herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi çok farklı bir kulaklıkla sizinle karşınızdayım. Bugünkü kulaklığımız Sennheiser'ın oyuncu kategorilerine ait markası Epos'un H6 Pro serisini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeden kutu içeriği ve teknik detaylarla devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi kutu içeriğimiz bu şekil. Alt tarafa hemen sizlerin huzurunda şöyle bir çıkartayım. Kulaklığımız bildiğiniz üzere kablo bir kulaklık. Ve kutu içeriğinden de bilgisayara ait 3.5 jack bağlantı aparatlarımız çıkıyor. Bu tarafı 3.5 jack değil, sadece bilgisayara girecek kısımlar 3.5 jack. Bu tarafı kulaklığa ait özel bir jack. Bunu normalde Türkiye'de bilmiyorum bulabilir misiniz? Yani standart bir jack olmadığını söylemekte fayda var. Ve bu kablonun uzunluğu da yaklaşık 2.5 metre civarlarında. Yine başka bir kablomuz daha var. Bu kısmı kulaklığımıza takıyorsunuz. Bu kısmı ise PlayStation kollarınıza ya da Xbox'ınıza kullanabiliyorsunuz. Bu da Xbox'lar için özel yapılmış. Bu da 1.5 metre civarlarında, bilgisayar kablosundan kısa tutulmuş. Nedeni ise bildiğiniz gibi fazla dolanmaması. Şöyle kapakçıklarımız var. Bu kapakçıklarımızı da kullanıyoruz. Nasıl kullandığımızı ya da nerede kullandığımızı videonun ileriki kısmında sizlere anlatacağım. Bir de içinden kitapçıklar çıkıyor. Teknik verilerine geçecek olursak 42 mm'lik dinamik sürücülere sahip, 20 Hz ile 20 kHz arası frekans aralığında, 117 dpi yüksek ses seviyesi, 24 bit 96 kHz sesi de destekliyor. Teknik verilerinden bahsettiğimiz anda şu aklınıza gelmiş olabilir. Büyük ihtimal bu diğer kulaklıklarla aynı özelliklere sahip bir dinamik sürücü mü fark etti ya da bir 24 bit mi fark ettirdi diyebilirsiniz. Evet, haklısınız. Eğer dinamik sürücü şu ana kadar hiç dinlemediyseniz gerçekten Neodymium'la kesinlikle kıyaslanamayacak kaliteye sahip olduğunu söylemek istiyorum. Tiz ve bas muhabbetine girmiyorsunuz bile. Bu surround ses kalitesinde, yani ben ilk bunu kulaklığıma taktığım zaman 7.1 dinliyormuşum hissiyatı bana verdi. İnanılmaz derecede bir tiz ve bas kalitesi var. Bir de 24 bit özelliği var. 24 bit ses ne demekse bunu araştırabilirsiniz. Ama en azından size şunu söyleyebilirim. Spotify'da dinlediğiniz her şarkı 16 bittir arkadaşlar. 48 kHz'dir. Bu 24 bit 96 kHz'e kadar çıkabiliyor. Bu da şu demek oluyor. Özetlemek istiyorum. 16 bitte burada bir fare hapşırsa, uzakta da bir uçak uçsa diyelim, uçağı kısar, farenin sesini işitirsiniz. Ama 24 bitte farenin hapşırığını duyarken aynı zamanda arkadaki uçağın kalkış gürültüsünü duyarsınız. 24 bit ile 16 biti en fazla size bu şekilde tanımlayabilirim. Kulaklığımızın modellerine gelecek olursak arkadaşlar, kablolu ve kablosuz modeli var. Kablosuzun adı H3 hibrit olarak geçiyor ve 19 saat kullanma süresi veriyor. Bu yüzden benim pek tercih etmedim. Sizlere de 19 saati önermem. Bu yüzden kablolu modeli seçtim. Renk olarak şu anki gördüğünüz, şöyle göstereyim, savaş yeşili deniyor bu modele. Savaş yeşili rengimiz mevcut. Beyaz ve lacivert renklerimiz de mevcut. Bir de tam şu sürücü arkasının kapalı olan modeli ve açık olan modeli mevcut. Bendeki kapalı olan modeli. Dilerseniz hemen şöyle bir tasarımına geçelim. Kabaca sizlere göstermek istiyorum. Şu ana kadar gördüğüm en iyi tasarıma sahip kulaklık kesinlikle. Yani ben zevkler ve renkler tartışılmaz, evet, kesinlikle. Ama şu kulaklığı da gördüğünüz zaman bu çirkinmiş diyecek ben çok fazla kişi tanımıyorum şahsen. Üst taraf deri ve üstü hafiften yumuşak ama sonuçta metal parçasına değiyor. Alt tarafta gayet yumuşak süngerimiz mevcut. Buralar, şu tam kenar kısımları sert. Yani bu benim hiç hoşuma gitmedi. Bu taraf kafanıza değdiği zaman rahatsız ediyor. Bilginiz olsun. Yani bu kulaklık hakkında tek kötü diyebileceğim yer şu kafa bant kısmı. Sivri olan kısım en azından yumuşak olabilirdi diye düşünüyorum. Yani buraya artı bir şey ekleseler de çok iyi olurdu. Çünkü kafayı rahatsız eden bir bölüm şahsen. Hemen şu kısma geçiyorum. Burada bir Epos yazımız mevcut. Şöyle de yaklaştırmış olayım sizlere. Burada bir Epos yazımız. Burada da H6 Pro yazımız mevcut. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Bu tarafımızda Epos amblemimiz mevcut. Yine aynı şekilde bu tarafta da Epos amblemimiz mevcut. Şu kısımlarda piyano bilek kaplamamız mevcut. Tasarımı bu şekilde. Kulakçık pedlerinden bahsetmek istiyorum. Hafızalı kulak pedlerimiz var. Şöyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi nasıl kendini direkt olarak toparlıyor. Dış yüzeyimiz deriden, iç yüzeyimiz ise kumaştan yapılma. Ses kalitesini dışarı aktarma bakımından iyi, fakat bir takım terlemeler oluyor elbette. Aynı şekilde kulakçık pedlerimiz şuradan bir kere şöyle çıt diye çektiğiniz zaman çıkıyor. Sonrasında ise yerleştirebiliyorsunuz.
kolaylıkla da yıkayabiliyorsunuz. Bu konuda aklınızda herhangi bir soru kalmasın. Evet arkadaşlar, şöyle kablo takma yerimizde sizlere göstermek istiyorum. Kablomuzu buraya takıyoruz ve aynı zamanda kulaklığımızın herhangi bir yerinde tuş olmadığını da fark etmişsinizdir. Kablo takma yeri hakkında şunu söyleyebilirim. Kesinlikle takması ve çıkartması kolay değil. Yalama olmayacak, bilginiz olsun. Şimdi mikrofonundan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Dilerseniz hiç detaylarına girmeden ilk önce bir ses kalitesine bakalım. Evet, şu anki duyduğunuz ses Epos'un H6 Pro kulaklığından gelmekte ve Warm modundayız. Dilerseniz Clear moduna da şöyle geçeyim. Clear modundan ise Custom moduna geçelim. Custom modunu Equalizer bilmediğim için ayarlama gereği duymadım. Genelde Warm ve Clear modunda kullanıyorum. Ses kalitesi de bu şekildeydi. Mikrofonumuz şöyle aşağı indirdiğimiz zaman şöyle bayağı bir aşağı iniyor. Çalışıyor. Çıt sesini duydunuz. Yukarı doğru kaldırdığınız zaman ise kapanıyor. Bu mikrofonun artı bir özelliği de var. Arkadaşlar şuradan esneme yapabiliyorsunuz. Çok bir esneme payı verilmese de yine de gayet güzel bir esneme yapısı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi en güzel özelliklerinden bir tanesine gelmek istiyorum. Mikrofonumuz çıkartılabiliyor arkadaşlar. Ama nasıl çıkartılabiliyor? Şöyle çektim, çıkarttım. Mıknatıslı bir şekilde tekrar gayet kolay bir şekilde yerine takabiliyorum. Herhangi bir sorun yok. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Şuradaki deliklere yerleştirdiğiniz zaman hızlı bir şekilde tutuyor. Hemen şöyle pıt diye yerine yerleşiyor. Gerçekten kuvvetli. Hani aklınızda soru bulunmasın. Böyle oynadığım zaman çıkar mı? Kesinlikle çıkmıyor. Bilginiz olsun. Kapakların ne işe yaradığını da şöyle göstermek istiyorum. Mikrofonunuzu çıkarttınız. Pis bir görüntü oldu. Hemen ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, bunu buraya takıyorsunuz. Artık kulaklığınızın görüntüsü bu hale aldı. Yani kesinlikle burada bir pis görüntü yapmıyor. Şöyle biraz sadece sallanıyor. Aşağı yukarı böyle oynattığınız zaman burası sallanıyor ama kesinlikle düşme vesaire yok. Gayet güzel bir şekilde tutuyor. Görünümü ise artık bu şekil oluyor. Evet, şu ana kadar kulaklığımızın her şeyinden bahsettik diye düşünüyorum. Sadece biri hariç, ses açma ve kapama ayarı. Arkadaşlar dediğim gibi kulaklığın tasarımına ben gerçekten bayıldım. Çok güzel bir tasarıma sahip. Ses açma kapaması da yine kulaklığın üzerinde ama nerede, hemen size onu göstermek istiyorum. Ses açma kapama yerimiz burası. Nasıl oluyor arkadaşlar? Tekerleği çeviriyorsunuz. Yukarı doğru çevirdiğiniz zaman açılıyor. Aşağı doğru çevirdiğiniz zaman ise kapanıyor. Gerçekten şuradaki tasarım mükemmel olmuş. Hani şöyle aşağısını gördüğünüz zaman temiz, sağına soluna baktığınız zaman kulaklık tertemiz bir şekilde gözüküyor sizlere. Bu da gözünüze güzel gözüküyor. Sadece ben mi düşünüyorum bilmiyorum ama yorumlar kısmında sizlerin de görüşlerinizi gerçekten merak ediyorum. Şimdi ayar kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar maalesef bu kulaklığın en sevmediğim diğer bir özellikten bir tanesi şöyle 180 derece dönmemesi. Şöyle göstermek istiyorum. Kulakçıklarımız sadece burası bu kadar hareket ediyor. Bu kısımda şöyle yaylı bir sistem yapmışlar. Burası şöyle bir hareketi var. Kulakçık kısımlarımızın sadece hareketi bu kadar, maalesef daha başka bir hareket yok. Hemen yan taraflarında ise şöyle göstereyim. 8 kademeden oluşan, aynı şekilde burada da 8 kademeden oluşan bölümümüz var. Ya yarım ya da bir tam olarak uzatabiliyorsunuz. Ayarlarımız da bu şekildeydi. Bildiğiniz üzere kulaklığımız Hi-Fi kulaklık diye geçiyor. Yani surround standart sese sahip, 7.1 sese sahip değil. En azından o şekilde size anlatayım. 7.1 olmadığı için Equalizer ayarı da otomatik olarak kendisinde yok. Yani tak çalıştır bir kulaklık. Equalizer ayarı olmadığı için FPS oyunlarındaki olan o ayak sesi duyma muhabbeti bir tık geride kalıyor. Onu da şöyle tamamlayabilirsiniz. Yani geride kalıyor derken yine normal 7.1 Equalizer yapılanlardan çok daha iyi. Ama bu kulaklıktan istediğiniz performans kesinlikle değil. Doge'la tamamlıyorsunuz. Bu Doge GSX 300 diye geçiyor. Bunu aldığınız zaman arkadaşlar 7.1'e sahip olabiliyorsunuz ama 24 bit değil, 16 bit, 48 kHz'e kadar yanlış hatırlamıyorsam destekliyor. Ohm olarak da 72 ohm'a kadar en fazla destekliyor. 72 ohm üzerindeki kulaklıkları bu Doge'da maalesef kullanamıyorsunuz. Bir tık böyle kalitesi olarak düşük bir ohm seviyesine sahip ama yapabileceğimiz bir şey yok. Doge'dan biraz sizlere bahsetmek istiyorum, yani ses kutusundan. Şöyle sağa ve sola çevirdiğimiz zaman ses arttırımı yapıyor. Burada smart butonumuz var. İsterseniz 7.1 ve surround arasında geçiş sağlıyor. Dilerseniz müzik, spor, FPS oyunu gibi özellikler veriyor sizlere. E-spor moduna geçtiğiniz zaman hemen şu kısımda kırmızı renk yanıyor.
normalinde mavi yanıyor. Bilginiz olsun. Sonuç olarak arkadaşlar size şunları söyleyebilirim. Ses kutusu olmasa dahi kesinlikle her yönüyle kullanabileceğiniz bir kulaklık. Peki 6.000 lira eder mi? Yani 5.000-6.000 civarında maksimum alım seviyesi. Bence ben dış görünüşe önem veriyorum diyorsanız bence bu kulaklıktan daha iyisini bulacağınızı düşünmüyorum. Bu kulaklığı kimle, hangi kulaklıkla kıyas edebilirim diye derseniz de SteelSeries Nova Pro ile kıyaslayabilirsiniz. Ses kalitesi anlamında ondan çok aşağı kalır yanı yok şahsen benim görüşüm. Mikrofon kalitesi ise kesinlikle SteelSeries Nova Pro'dan çok daha güzel mikrofon ses kalitesine sahip. Ses kutusumuza gelecek olursak gayet normal bir ses kutusu. Yani sizi diğer kulaklıklarda da desteklediğinden dolayı rahat kullanabilirsiniz. 7.1 ayarı mevcut kendisinde. Dediğim gibi yazılımında da zaten gördünüz. Kullanabileceğiniz 2500 liraya alabileceğiniz bir ses kutusu. Tabi bundan 2500 lira diyorum ama bundan daha iyi alabileceğiniz ürünler de kesinlikle vardır. Bulursunuz fırsat olarak alırsınız. AE5 modeli var mesela. Onun şu an fiyatları biraz daha bundan pahalı ama eğer onu da bu fiyatlara bulduğunuz zaman kesinlikle kaçırmayın derim. Evet arkadaşlar, şu an Epos'un GSX 300'ün yazılımı görüyorsunuz. Dediğim gibi kulaklığın bir yazılımı yok. Bu GSX 300'ü aldığınız zaman yazılımı bu şekilde. İlk önce şuradan bir kulaklık ayarlarına gelmek istiyorum. 2.1 surround sesimiz ve 7.1 sesimiz mevcut. 7.1'i açtığımız zaman buradan yankı yaptığı için yankı derecesine ayarlayabiliyoruz. Hemen şu üst taraftan ise gördüğünüz gibi Movie, Esport, Müzik gibi yerlere geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Equalizer ayarınızda değişiyor. Esport'a geldiğiniz zaman yani burada gerçekten ayak sesini çok güzel bir şekilde duyabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde zorlanma yok. Bu kısım, yani kulaklık kısmı 2.1 ve 7.1 kısmı bu kadar. Hemen mikrofon kısmına gelmek istiyorum. Sizin vaktinizi çok almak istemiyorum. Mikrofon kısmında var mı seçtiğim zaman zaten şu an farkı hemen hissettiniz. Gördüğünüz gibi bu equalizer ayarı değişiyor. Custom geldiğiniz zaman kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Her zaman dediğim gibi ben custom bilmediğim için, keşke öğreten olsa, bilmediğim için genelde böyle içindeki olan sesleri tercih ediyorum. Gain'i çok anlatmak ihtiyacı duymuyorum çünkü mesela şurada zaten hemen hızlı bir şekilde gördünüz. Frekans değerleri arttı. O şekilde ifade edeyim en azından. Gain'i kaydettiğiniz sese efekt eklemek için kullanılıyor. Yani yüksek açtığın zaman efektler ekleyebiliyorsunuz. O şekil anlatmak istiyorum. Daha çok bu işte ses kaydedenler bu gain'inle oynamak isterler. Side tone ise ben şu an sesimi kulaklıktan duyuyorum ve duymak istemiyorum tarzı, yani konuştuğumu kulaklığımdan duymak istediğim zaman bu noise gate ses ne kadar, hangi derecedeki o frekanstaki seslerin girip girmemesini seviyesini ayarlıyorsunuz. Buradan da derecelendirme yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an %100 yapayım. Abi şu an gördüğünüz gibi daha da böyle yoğunlaştı ses cancel'lama, engelleme. Şöyle sıfıra getirdiğim zaman farkları siz görüyorsunuz. Arkadaşlar Epos GSX 300'ün de yazılımı bu şekildeydi. Bu kulaklık hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar sesimde yorgunluk hissiyatı varsa bazenki oluyor gerçekten. Kusuruma bakmayın. Ve beni buraya kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.